Volkanlar, magma, yerküre, sıcak su, buhar, tektonik olaylar, depremler. Bu kavramların pek çok ortak noktası olsa da biri günlük hayatımızın vazgeçilmezi enerjinin kaynaklarından birini temsil etmesi. Jeotermal enerji. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk'le beraber İzmir Seferihisar'da bulunan RSC Elektrik Tesisi'ndeyiz. Ufuk Bey, bize tesisten biraz bahseder misiniz? Evet Gülşen Hanım, Seferihisar'dayız. RSC Elektriğin 12 megawatt kapasiteli jeotermal elektrik santralindeyiz. Şu anda da o santrale üretimine katkıda bulunan iki kuyudan bir tanesindeyiz. Bu kuyumuz 2100 metre derinliğinde ve 165 derece sıcaklıkta 230 ton saatte su veren bir jeotermal üretim kuyusu. Bulunduğumuz bölge jeotermal bir bölge olduğu için bu kuyudan burada birçok var. Tesisimizde kuyudan çıkan 230 ton 165 derece sıcak suyumuz gördüğümüz separatörde iki faza ayrılarak santrale doğru yola çıkmak üzere buhar ve sıvı fazda santralimize burada kendi basıncıyla birlikte herhangi bir elektrik pompa kullanmadan santrale elektrik üretimi yapmak üzere gönderiyoruz. Ufuk Bey, kuyudan su çıkma işlemi 24 saat boyunca tekrar ediyor mu? Jeotermal elektrik üretim santralleri 7/24 365 gün üretim yaptığı için kuyularımız da 7/24 faaliyette. Yılın her günü çalışıyor. Bu santralimiz yaklaşık 2-2,5 yıldır hizmette ve 2-2,5 yıldır sürekli jeotermal kaynaktan buradan sıcak suyu elde ediyoruz. O zaman Ufuk Bey, kuyulardaki prosesi anladık. Dilerseniz elektrik nasıl üretiliyor? Tesise gidelim. Tesisin iki kuyusundan birini ziyaret ettik. Şimdi de elektrik nasıl üretilecek? Dilerseniz detayları sizden alalım. Hatırlarsanız kuyu başımızda kuyudan çıkan sıcak suyu iki faza ayırmıştık separatör vasıtasıyla. Buhar ve sıcak su. Yolculuğuna devam etti. Santralimize geldi. Şurada gördüğünüz eşanjörlere ulaştı. Bu eşanjörlerde jeotermal santrallerimiz hiçbir zaman jeotermal suyu kullanarak elektrik üretmezler. Burada pentan, bütan, izobütan gibi kaynama noktası daha düşük petrol türevi sıvılarla çalıştırırız biz santrallerimizi. Eşanjörde ısısını aldığımız ve pentana aktardığımız sıcak ısıyı eşanjörde pentanı ısıtarak bu elde ettiğimiz buharı türbüne vererek birinci faz elektriğimizi üretiyoruz. Jeotermal elektrik santrallerimiz binary tip, yani çift çevrimli santraller olduğu için burada ilk ısısını aldığımız sıcak su işi bitip daha sonra buharla karşılaştırıp onu bir kere daha ısıtıyoruz ve bu ısınmış sıcak suyu tekrar izobütan, pentan gibi sıvılara aktararak ondan elde ettiğimiz buharla birlikte tekrar bir ikinci faz elektrik üretimini gerçekleştiriyoruz. İşi biten buharını elektrik ürettiğimiz pentan ise soğutma kulelerimizde tekrar soğutularak sıvı faza getirilip sonsuz bir çevrim içinde santralimizde dönmeye devam ediyor. Eşanjörlerde işi biten sıcak suyumuz ise doğrudan reenjeksiyon pompaları aracılığıyla reenjeksiyon kuyularımıza basılarak tekrar o sonsuz yeraltı döngüsünü sağlamış oluyoruz. Peki üretilen elektrik hanelere nasıl gidiyor? Türbinde üretilen elektriği 11.000 volt civarında bir elektrik üretiyoruz. 11.000 volt olarak ürettiğimiz elektriği daha sonra step-up trafolarımızda 34.500 kW'a yükselterek TEDAŞ'ın veya TİAŞ'ın dağıtım şebekesinin trafolarına sevk ediyoruz yine direkler vasıtasıyla. Burada üretilen elektrik daha sonra TEDAŞ, TİAŞ aracılığıyla hanelere düşürülerek, yani 220 voltluk trafolar vasıtasıyla bölünerek dağıtılıyor. Türkiye, jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa'nın birinci ülkesi, kurulu güç bakımından dünyanın dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Uzmanlara göre jeotermal enerjiye gereken destek ve teşvik sağlanabilirse, ülkenin %70'inin jeotermal enerjiyle ısıtılması mümkün olabilir. Tolga Bey, jeotermal enerji konutlarda nasıl kullanılıyor? Bunun bize teknik detaylarından bahseder misiniz? Jeotermal enerji konutlarda yaklaşık bundan 40 ila 50 sene önce
Türkiye genelinde. Yine burada Balçova'da ilk sondajın yapılmasıyla hayata geçirilmeye başlandı. İlk etapta bir 5000 konut eşdeğerine yakın bir ısıtma projesi geliştirildi, hayata geçirildi. Türkiye'deki ilklerden bir tanesi uygulama anlamında da sondajlı çalışmalar haricinde. Daha sonrasında her sene yaklaşık 40.000 konut eşdeğerine ulaşan bir kapasiteye geldi. Bunun ötesi de söz konusu olabilir. Şu an itibariyle Türkiye genelinde güncel veridir bu. 155-160 bin konut eşdeğeri bir fiilen ısıtılan hane var. Ama bunun çok yakın zamanda 250 bine, ardından da 500 binlere kadar çıkma ihtimalinin olabileceğini ulusal bir politika olarak yapıldığında, kabul edildiğinde ve buna ilişkin destekler tanımlandığında olabileceğini açık söylemek gerekirse düşünüyorum. Jeotermal enerji elektrik üretimi yanında konut ısıtma, sağlık turizmi ve tarım faaliyetlerinde kullanılıyor. Bu enerjinin bulunduğu seralarda 12 ay boyunca tarımsal faaliyetler yapılabiliyor. Son yıllarda jeotermal enerjiyi kullanılarak yapılan gıda kurutmacılığı sayesinde gıdaların ekonomik ömrünün uzatılması sağlanıyor. Jeotermal enerjiden elektrik üretimini ve konutlarda ısınma ile ilgili bilgileri aldık. Peki tarımda jeotermal enerji nasıl kullanılıyor? Bunları öğrenmek için Agrobay seracılıktayız. Ahmet Bey, jeotermal enerjiyi neden seralarda kullanıyoruz? Farklı bir alternatif kullanma şansımız var mı? Biz jeotermal enerjiyi ısıtmada kullanıyoruz. İsterseniz hem burada da daha detaylı anlatayım size. Şu görmüş olduğunuz borular ısıtma boruları. Aynı zamanda buradaki hem işçiliği de kolaylaştırmak açısından ray amaçlı da kullanılıyor. Buradaki bitki ısıtma dediğimiz çok soğuklarda, donlu zamanlarda bunu da bitkinin köklerini ısıtmada kullanıyoruz. Tabii ki jeotermal enerji bir kere temiz enerji. Eğer jeotermal enerji olmasaydı biz burayı neyle ısıtacaktık? En ucuz katı yakıt kömürle ısıtacaktık. Kömüre göre 1/3 daha büyük bir avantaj sağlamaktadır jeotermal enerji. Biz jeotermal enerjinin ısı transferinden yararlanıyoruz. Isı transferini sağladıktan sonra da ayrı bir geri dönüş borusuyla aynı lokasyona reenjekte ediyoruz. Burada tabii ki sürdürülebilirlik çok önemli. Bu Çevreci diyebilir miyiz o zaman? Hem Tabii kaynak ki. açısından hem üretim açısından. Tabii ki sonuna kadar yani sistem aslında recycle mantığıyla evet çalışıyor. Çünkü jeotermal akışkanı üretmek sahalarda çok da kolay olmamaktadır. Doğru noktalar tespit edilip buradaki işte jeofizik ve teknik arkadaşların yapmış olduğu çalışmalardaki uygulamalar neticesinde jeotermal akışkanı biz seralarımıza depoluyoruz. Seranın tavanından bir ses geliyor. Bu nedir acaba Ahmet? Seralarımızı biz tamamen otomasyonla yönetiyoruz. İçeride sıcaklık ve nem sensörlerimiz var. Bu sıcaklık ve nem sensörleri ana kumanda merkezine iletmektedir. Belli bir sıcaklık ve nemi istiyoruz içeride. Onun için çatı havalandırması açıldı. Buradaki bütün işlemi otomasyonla yönetiyoruz. Sulama, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, nemlendirme gibi işlemleri. Yani aslında bitkinin istemiş olduğu iklimlendirmeyi sağlıyoruz. Her şey otomasyonla yönetiliyor. Jeotermal su o zaman akışkan sadece ısıtma amacıyla. Sadece ısıtma amaçlı kullanılıyor. Bu büyüklükteki sera için kaç kuyu gerekiyor? Doğru bir ifade mi kuyu ifadesi? Ve nasıl getiriyorsunuz bu seralara? Şimdi tabii işin bilimsel boyutuna girersek tesisimizin büyüklüğü 600 dönüm. 600 dönümde bu bölgede de ortalama 500 litre bölü saniye suya ihtiyacımız vardır. Yani toplamda şu anda 7 adet kuyumuz var. Bir tanesi de reenjeksiyon olarak kullanıyoruz. Çünkü reenjeksiyon çok önemli. Eğer reenjeksiyonu yapmazsanız jeotermal akışkanın sürdürülebilirliğine son vermiş olursunuz. Bu açıdan çok önemli. Biz jeotermal akışkanı seralarımıza 3 kilometre mesafeli lokasyondan getiriyoruz. Burada yaklaşık bir 5000 tonluk bir buffer tankımız var. Oradan da seralarımıza dağımlar oluyor. Her seranın kendine ait bir eşanjör sistemi var, ısı değiştirici ekipmanlar. Orada ısı transferini sağladıktan sonra da
aynı lokasyona, yani 3 kilometrelik mesafeye reenjekte ediyoruz. Yani bu şu açıdan önemli. Düşünün, sürekli havuzdan su çekiyorsunuz ama havuza herhangi bir takviye olmuyor. Bir gün bu su bitecektir. Bunun önüne geçebilmek için reenjeksiyon bu açıdan çok önemli.